Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli bir tarif vermek istiyorum. Fırın kullanmadan tavada kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Tarifimize hemen başlayalım. Bir adet yumurtayı uygun bir kaba kırarak alalım. Üzerine bir fiske tuz ekleyelim. Bir su bardağı toz şeker azar azar ekleyerek 2-3 dakika karıştıralım mikser yardımı ile. Bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Bir su bardağı süt ekleyelim ve mikser yardımıyla karıştıralım. Bir paket vanilya, çeyrek paket kabartma tozu, toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Ve tüm malzemeleri pürüzsüz olana kadar karıştırmaya devam edelim. Evet, hazırladığımız harca yarım su bardağı su ekleyerek mikser yardımıyla karıştırmaya devam edelim. Evet, harcımız hazır. Gördüğünüz gibi bu kıvamda olmalı. Ne koyu ne cıvık, orta kıvamda. Harcımızı pet şişeye alalım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Pet şişenin kapağını oval bir şekilde ısıttığımız bir bıçak yardımıyla keselim. İki farklı kapağı iki farklı şekilde deldim. Birini oval, diğerini de sadece yuvarlak şekilde deldim. Ama ilk deldiğim oval şekliyle pişirmek daha kolay oldu. Evet, krep tavamızı önceden ısıtalım. Ve pet şişe yardımıyla sıkarak oval şeklinde küçük kek veya kurabiye hamuru şeklinde hamurumuzu sıkalım. Bu aşamada ocağımızın altını açmayalım. Orta ateşle üzerleri kabuk bağlayana kadar pişirelim. Evet, üzerleri kabuk bağladıktan sonra ters çevirelim ve diğer taraflarını da kontrollü bir şekilde pişirmeye devam edelim. Evet, tavanın bir kenarına topladıktan sonra kalan boşluk kısımları da kek harcından dökerek pişirmeye devam edelim. Bunu yuvarlak deldiğim kapak ile denedim. İlk kapakla döktüğüm hamurlar daha muntazam oldu gördüğünüz gibi. Pişen hamurlarımızı servis tabağına alalım. Ve kalan hamurları aynı yöntemle tavaya sıkarak pişirmeye devam edelim.
Evet, fırın kullanmadan tavada gördüğünüz gibi kısa sürede hamurlarımı pişirdim. Evet, hamurlarımı savuttuktan sonra arasına kahvaltılık çikolatayı bir poşete alarak sıkıyorum ve 2 tane hamuru birleştirerek tepsiye diziyorum. Dilerseniz arasına fındık ezmesi, fıstık ezmesi veya reçel, krem şanti veya ev yapımı krema da kullanabilirsiniz. Ben çikolata kullanmayı tercih ettim. Evet, tüm hamurlarımı birleştirdikten sonra buzdolabına kaldırıyorum soğumaları için. Üzeri içinde yarım su bardağı bitter çikolata, yarım su bardağı sütlü, yarım su bardağı da fil dişi çikolatayı eriterek hazırladım. Evet, buzdolabında dinlendirdiğim hamurları çikolatayı buluyorum. Her tarafına gelecek şekilde ve fazla çikolatayı süzdürerek fırın tepsisine alıyorum. 3 farklı çikolataya bulayarak aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Dilerseniz çikolatayı bulamadan da böyle sade olarak da ikram edebilirsiniz veya çikolata sosunu da bulayabilirsiniz. Kullandığım çikolata markasını açıklama kısmına ekliyorum. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. 5-10 dakika buzdolabında donmaları için beklettim. Daha sonra üzerlerine kalan çikolataları küçük poşetlere koydum ve üzerlerine şerit halinde sıkıyorum. Tekrardan buzdolabına kaldırıyorum ve çikolatanın donması için bekliyorum. Çikolata donduktan sonra servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Çok da lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapımı oldukça kolay gördüğünüz gibi.
Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.